Merhaba. Bugün insanlık tarihini şekillendiren, uğruna savaşlar çıkan o parlak metali, yani altını her yönüyle ele alacağız. Kökeni yıldız tozuna dayanan bu elementin kasalara uzanan yolculuğuna hoş geldiniz. Her şeyden önce şu soruyu soralım. Nedir bu sarı metalin sırrı? Binlerce yıldır imparatorlukları, kaşifleri, yatırımcıları nasıl oluyor da peşinden sürüklüyor? Gelin bu yolculuğa birlikte çıkalım. Önce altının o evrensel büyüsüne ve tarihine bakacağız. Sonra evrenin derinliklerindeki kökenlerine ineceğiz. Madenlerden pazara nasıl geldiğini, nerelerde kullanıldığını ve kriz anlarında neden bir can simidi olduğunu konuşacağız. Ve tabii ki en sonunda o büyük soruya geleceğiz. Bu kadar altın kimin elinde? İlk durağımız altının binlerce yıllık büyüsü. Bakın, altının değeri öyle sonradan ortaya çıkmış bir şey değil. Kökleri tarihin en derinlerine, medeniyetin başlangıcına kadar gidiyor. Düşünsenize, Bulgaristan'daki antik mezarlardan Mısır hiyerogliflerine, Lidyalıların bastığı ilk paralardan Mansa Musa'nın o efsanevi servetine. Coğrafya değişiyor, zaman değişiyor ama altının hikayesi hiç değişmiyor. Hep güç, hep zenginlik, hep bir ödeme aracı. Peki bu kadar değerli olan bu metal gezegenimize nereden geldi? İşte bu sorunun cevabı için kafamızı gökyüzüne çok çok uzaklara çevirmemiz gerekiyor. Bu gerçekten inanılmaz bir bilgi. Şu an parmağınızdaki yüzükten cebinizdeki telefona kadar dünyadaki her bir gram altın aslında uzaydan geldi. Bu gezegene ait değil. Bilim insanları bunun iki nötron yıldızının korkunç bir şiddetle çarpışması sonucu olduğunu söylüyor. İşte bu kozmik patlama altını oluşturan o inanılmaz nadir koşulları sağlıyor. Yani altının neden bu kadar kıt ve değerli olduğunu anlamak için evrenin en başlarına bakmak lazım. Tamam, bu yıldız tozu bir şekilde yeryüzüne indi. Peki biz onu dağların, kayaların içinden çıkarıp o parlak külçelere nasıl dönüştürüyoruz? İşte madencilik süreci burada başlıyor. Günümüzde en yaygın yöntem bu. Siyanür liçi. Dev kayalar önce un gibi öğütülüyor, sonra siyanürlü bir çözeltiyle karıştırılıyor. Bu kimyasal altını kayadan ayırıyor, ardından çinko eklenerek altın dibe çöktürülüyor ve son olarak da yüksek ateşte eritilip o bildiğimiz külçe haline getiriliyor. Kulağa basit gelse de oldukça karmaşık bir işlem. Peki dünyada bu işi en çok kim yapıyor? 2023 itibarıyla liderlik Çin'de, onu hemen arkasından Rusya ve Avustralya izliyor. Küresel olarak her yıl yaklaşık 3000 ton altın çıkarılıyor ki bu devasa bir endüstri demek. Yalnız şunu da unutmamak lazım. Altının tamamı madenlerden gelmiyor. Her yıl piyasaya sürülen altının neredeyse 1/3 eski mücevherlerden ve elektronik atıklardan geri dönüştürülüyor. Yani aslında o eski telefonunuzun içinde küçük bir hazine yatıyor olabilir. Peki bu kadar zahmetle çıkarılan ve işlenen altın nerelerde kullanılıyor? Cevaplar sizi biraz şaşırtabilir çünkü sadece mücevher kutularında değil. Evet, çıkarılan altının yarısı mücevher, %40'ı da yatırım amaçlı kullanılıyor. Bu zaten bildiğimiz kısım. Ama bence asıl ilginç olan geriye kalan o küçücük %10'luk dilimin modern teknoloji için ne kadar hayati olduğu. Akıllı telefonlarımızın içindeki devrelerden, astronotların kasklarına, diş dolgularından, bazı kanser tedavilerine kadar altın paslanmadığı, elektriği mükemmel ilettiği ve kolayca şekil alabildiği için yüksek teknolojinin vazgeçilmez bir parçası. Altının asıl gücü sadece fiziksel özelliklerinde değil, ekonomideki rolünde yatıyor. Özellikle de işler kötüye gittiğinde, piyasalar çalkalandığında. İşte altınla bildiğimiz kağıt paralar arasındaki en temel fark burada. Kağıt paranın değeri, onu basan devlete duyduğunuz güvene bağlıdır ve merkez bankaları istedikleri kadar basabilir. Ama altın öyle değil. O fiziksel bir varlık, arzı sınırlı ve kimse onu bir kararla yoktan var edemez. Bu durumu en net 2008 finansal krizinde ve 2020'deki pandemide gördük. Piyasalar çöktüğünde, finans sistemine güven sarsıldığında yatırımcılar paralarını korumak için tek bir yere sığındı, altına. Ve her iki krizde de altın fiyatları rekor üzerine rekor kırdı. Amerikan Merkez Bankası'nın eski başkanı Alan Greenspan'ın çok meşhur bir sözü var. Kriz zamanlarında altın, nihai ödeme şeklidir. Bu tek cümle, dijital çağda bile altının finans sistemindeki yerinin neden sarsılmaz olduğunu özetliyor aslında. Madem altın bu kadar hayati bir öneme sahip, o zaman gelelim en can alıcı soruya.
Bu altını kimler elinde tutuyor? Dünyanın altın rezervleri kimlerde? Listeye şöyle bir baktığımızda, Amerika Birleşik Devletleri'nin 8.000 tonu aşan rezerviyle açık ara lider olduğunu görüyoruz. Onu Almanya takip ediyor ama asıl dikkat çekici olan şey şu, bu ülkeler toplam rezervlerinin %75'inden fazlasını fiziksel altın olarak tutuyor. Bu da altına duyulan güvenin en net göstergesi. Türkiye de bu listede 11. sırada yer alıyor ki bu da oldukça önemli bir miktar. Son yıllarda şöyle bir trend var. Özellikle Çin, Rusya ve Türkiye gibi ülkelerin merkez bankaları sürekli altın alıyor. Peki neden? Çünkü Amerikan dolarına olan bağımlılıklarını azaltmak ve rezervlerini çeşitlendirmek istiyorlar. Bu küresel finans sisteminde dengelerin değiştiğine dair çok önemli bir işaret. Ve işte size akıllara durgunluk veren bir başka bilgi. Tarih boyunca insanoğlunun çıkardığı tüm altını bir araya toplasak, sadece kenarları 22 metre olan bir küpün içine sığardı. Bu kadar küçük bir hacme, bu kadar büyük bir değerin sığması, altının nadirliğini ve gücünü bir kez daha gözler önüne seriyor. Kısacası evrenin derinliklerinden çıkıp merkez bankalarının kasalarına giren altının hikayesi, nadirlik, güzellik ve binlerce yıldır sarsılmayan bir güven üzerine kurulu. Peki, bu da bizi son bir düşünceyle baş başa bırakıyor. Kripto paraların, dijital para birimlerinin yükseldiği bu yeni çağda, bu binlerce yıllık kadim metal, güvenli liman olma özelliğini koruyabilecek mi? Yoksa gelecekte sadece bir müze parçasına mı dönüşecek? İşte bunu zaman gösterecek.